Dünya ticaretinin tarihine baktığımızda her dönemde önemli ticaret yollarının şekillendiğini görürüz. Ümitburnu, Süveyş Kanalı, Panama Kanalı. Bu yollar sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik önem taşıyordu. Bugün 21. yüzyılda yepyeni bir ticaret yolu konuşuluyor. Arktik. Peki bu soğuk ve zorlu bölge neden bu kadar önemli hale geldi? Küresel ısınma, ticaret rotalarını nasıl etkiliyor ve bu değişim hangi ülkeleri ön plana çıkarıyor? Gelin, Arktik'in ticaret ve strateji açısından neden yeni dünyanın kapısı haline geldiğine birlikte bakalım. Dünya ticareti hızla değişiyor. Eskiden sıcak denizler ve büyük boğazlar ticaret yollarının merkezindeyken, bugün dünyanın en soğuk ve en zorlu bölgelerinden biri, Arktik, bu değişimin yeni odak noktası haline geldi. Kuzey Kutbu'nun çevresinde yer alan Arktik Okyanusu, küresel ısınmayla birlikte geçmişte düşünülemez olan fırsatları gün yüzüne çıkarıyor. Peki, bu bölge neden bu kadar önemli? Öncelikle Arktik, coğrafi konumu sayesinde benzersiz bir stratejik değere sahip. Rusya, Kanada, Grönland, Danimarka, ABD ve Norveç gibi ülkelerle sınırdaş olan bu bölge, adeta Kuzey Yarımküre'nin ticaret kapısı olarak görülüyor. Bu ülkelerin hepsi Arktik üzerinde hak iddia ediyor ve küresel rekabetin tam ortasında yer alıyor. Amerikalı ortaklarımızın ilişkilerin gelişmesi yönündeki adımları son derece iyi işaretler. İşbirliğimizi tüm dünyada Arktik bölgesi de dahil genişletmek istiyoruz. Ancak bu ilgi yalnızca haritalarda görünen sınırlarla sınırlı değil. Buzların altında saklı duran enerji kaynakları ve ticaret yolları, Arktik'i 21. yüzyılın en çekişmeli sahnesine dönüştürüyor. Arktik'in sunduğu ticaret rotaları, bölgenin önemini artıran en kritik faktörlerden biri. Eriyen buzullar sayesinde Asya ile Avrupa arasında kısa ve ekonomik bir geçiş sağlayan Kuzey Deniz Rotası, ticaret gemileri için yeni bir alternatif sunuyor. Geleneksel Süveyş Kanalı rotasına kıyasla %40'ı daha kısa olan bu yol, zaman ve maliyet açısından büyük avantaj sağlıyor. Aynı şekilde Kanada'nın kuzeybatı geçidi, Atlantik ve Pasifik arasında stratejik bir bağlantı oluşturuyor. Ancak bu rotaların tam anlamıyla kullanılabilir hale gelmesi sadece buzulların erimesine değil, aynı zamanda gelişmiş gemi teknolojilerine de bağlı. Buzların altında dünya çapındaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin %13'ünün bulunduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra modern teknolojilerin üretiminde kritik öneme sahip olan nadir mineraller de Arktik'in değerini artırıyor. Tüm bunların ötesinde Arktik'in askeri ve stratejik boyutları da göz ardı edilemez. Kuzey Kutbu'na olan yakınlığı, bu bölgeyi radar sistemleri, denizaltı üsleri ve askeri varlıklar için ideal bir nokta haline getiriyor. Bu durum yalnızca bölge ülkeleri arasında değil, aynı zamanda Çin gibi bölge dışı güçlerin de katıldığı bir rekabetin kapısını aralıyor. Arktik'in stratejik önemini anlamak için bölgedeki çevresel değişimlere yakından bakmamız gerekiyor. 50 yıl önce, 1970'lerde, Arktik, ticaret yolları açısından neredeyse tamamen kullanılamaz bir bölgeydi. Yılın büyük bir kısmında buzlarla kaplı olan bu sert coğrafya, gemiler için ulaşılmaz kabul ediliyordu. O dönem teknolojik imkanların sınırlı olması ve buzulların erişimi engellemesi nedeniyle Arktik'in bir ticaret yolu olarak değerlendirilmesi mümkün değildi. Ancak son 50 yılda küresel ısınmanın etkisiyle Arktik'teki buzulların erime süresi hızlandı. Günümüzde bilim insanları bu sürecin giderek arttığını ve buz örtüsünün dramatik bir şekilde küçüldüğünü gözlemliyor. 1979 ile 2021 arasında Arktik'teki buzulların yaklaşık %40 oranında azaldığı tahmin ediliyor. Bu sadece bölgenin coğrafi yapısını değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari potansiyelini de kökten değiştirdi. Geçmişte tamamen donmuş olan Kuzeybatı geçidi ve Kuzey Deniz Rotası gibi güzergahlar artık yılın daha uzun bir döneminde gemi trafiğine açık hale geliyor. Yaz aylarında bile buzullar tamamen erimezken, 2020'lerde bazı yazların neredeyse tamamen buzsuz geçme ihtimali konuşuluyor. Bilim insanları bu durumun hem yeni fırsatları hem de ciddi çevresel riskleri beraberinde getirdiğini söylüyor. Buzulların erimesiyle
Kuzey Deniz Rotası ve Kuzeybatı Geçidi gibi yolların açık olduğu süre, geçmişe kıyasla belirgin bir şekilde uzadı. Eskiden yalnızca yaz aylarında birkaç hafta kullanılabilen bu güzergahlar, artık modern gemi teknolojileri ve buz kırıcılar sayesinde yılın 4 ila 6 ayı boyunca açık tutulabiliyor. Bu değişim, küresel ticaretin doğasını yeniden şekillendiriyor. Daha önce erişilemez olan bu yolların kullanılabilir hale gelmesi, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret süresini büyük ölçüde kısaltıyor. Süveyş Kanalı gibi geleneksel rotalarla kıyaslandığında, Kuzey Deniz Rotası üzerinden yapılan bir ticaret yolculuğu, zamandan ve maliyetten ciddi tasarruf sağlıyor. Ancak bu fırsatların arkasında yatan çevresel değişim, buzulların erimesiyle tetiklenen deniz seviyelerindeki yükselme gibi küresel ölçekte etkileri de beraberinde getiriyor. Teknoloji, son yıllarda Arktik'teki ticaretin kaderini değiştirdi. Modern buz kırıcı gemiler ve ileri düzey mühendislik çözümleri sayesinde bölgedeki buz tabakaları artık ticareti durdurabilecek bir engel olmaktan çıktı. Rusya'nın sahip olduğu dünyanın en büyük buz kırıcı filosu, Arktik'teki ticaret yollarını yılın büyük bir kısmında açık tutmada kritik bir rol oynuyor. Bu gemiler, Kuzey Deniz Rotası gibi stratejik güzergahların işleyişini mümkün kılıyor ve ticaret hacmini artırıyor. Modern buz kıran gemiler, yalnızca ticaretin kapılarını açmakla kalmıyor, aynı zamanda daha önce mümkün olmayan sürelerde Arktik rotalarını erişilebilir kılıyor. Örneğin, Kuzey Deniz Rotası geçmişte yalnızca birkaç ay açıkken, bugün gelişmiş gemiler sayesinde bu süre yılın neredeyse yarısına kadar uzamış durumda. Bu, bölgenin küresel ticaret içindeki önemini artırırken, ekonomik faaliyetlerin de hızla büyümesine olanak tanıyor. Arktik rotaları, küresel ticarette devrim yaratabilecek bir konumda. Özellikle Avrupa ile Asya arasında ticaret yapan gemiler için %40 daha kısa mesafeler sunuyor. Süveyş Kanalı üzerinden yapılan bir yolculuk yaklaşık 48 gün sürerken, Kuzey Deniz Rotası üzerinden bu süre sadece 35 güne düşüyor. Bu, nakliye sürelerini kısaltmanın yanı sıra taşımacılık maliyetlerini de büyük ölçüde azaltıyor. Özellikle enerji, elektronik ve hızlı teslimat gerektiren ürünler için bu rotalar, ekonomik açıdan büyük avantaj sağlıyor. Arktik rotaları üzerinden taşınan ticaret hacmi her geçen yıl artıyor. 2020 itibarıyla 30 milyon tonun üzerinde yük bu rotalar üzerinden taşındı. Bu rakam, bölgenin sadece potansiyel bir ticaret merkezi olmadığını, aynı zamanda halihazırda önemli bir lojistik güzergah haline geldiğini de gösteriyor. Kuzeybatı geçidi gibi rotalar, Kanada ve Greenland çevresinden Pasifik ile Atlantik arasında daha kısa bir geçiş sağlıyor. Ancak bu geçidin tam anlamıyla geliştirilmesi için hala bazı coğrafi ve buz koşullarının aşılması gerekiyor. Arktik yalnızca ticaret yollarıyla değil, aynı zamanda yer altındaki doğal kaynaklarıyla da küresel ekonomik dengeleri değiştirebilecek bir güce sahip. Bölge, dünya çapındaki petrol rezervlerinin %13'ünü ve doğal gaz rezervlerinin %30'unu barındırıyor. Bu oranlar, enerji krizleri ve artan enerji talepleri göz önüne alındığında Arktik'i hayati bir kaynak merkezi haline getiriyor. Arktik yalnızca ticaret ve kaynaklar açısından değil, aynı zamanda uluslararası rekabetin de merkezi haline geldi. Bu bölgedeki hakimiyet mücadelesi, çevresindeki ülkelerin stratejik hamleleriyle şekilleniyor. Bölge, Arktik Konseyi adı verilen bir uluslararası işbirliği platformu tarafından yönetilmeye çalışılsa da, ülkelerin ekonomik, askeri ve politik çıkarları arasındaki çekişme giderek daha belirgin hale geliyor. Arktik Konseyi'nin üyeleri arasında ABD, Kanada, Danimarka, Grönland, Rusya ve Norveç gibi ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin her biri, bölgedeki etkinliğini artırmak için farklı stratejiler izliyor. Arktik bölgesinde özellikle Alaska üzerinden bir varlık gösteriyor. Alaska, ABD'nin hem askeri hem de lojistik avantajlarını kullanabileceği stratejik bir nokta. Bölgedeki askeri üsler ve radar sistemleri, ABD'nin Arktik'teki güvenlik ve istihbarat faaliyetlerini güçlendiriyor. Ayrıca ABD'nin ticari gemiler ve enerji şirketleri üzerinden Arktik ticaretine ve kaynaklarına yönelik yatırımları giderek artıyor.
Ancak ABD'nin bölgedeki etkinliği, Rusya ve Kanada gibi diğer büyük oyuncuların agresif politikalarıyla sınırlı kalabiliyor. Arktik'teki en etkili ülkelerden biri olan Rusya, bölgedeki hakimiyetini büyük ölçüde Kuzey Deniz Rotası üzerinden sağlıyor. Rusya'nın sahip olduğu dünyanın en büyük buz kırıcı filosu, bu rotanın yıl boyunca açık kalmasını mümkün kılıyor. Ayrıca Kuzey Deniz Rotası boyunca inşa ettiği büyük limanlar ve altyapı projeleri, Rusya'yı bölgesel ticarette bir adım öne çıkarıyor. Rusya, Arktik'teki doğal kaynakların çıkarılmasında da lider durumda. Petrol, doğalgaz ve mineraller üzerinde yaptığı yatırımlar, ülkenin enerji ihracatında Arktik'e büyük bir rol biçtiğini gösteriyor. Kanada, Arktik bölgesindeki varlığını özellikle kuzeybatı geçidi üzerinde yoğunlaştırıyor. Bu geçit, Kanada'nın ulusal egemenliği açısından kritik bir öneme sahip. Kanada, bu rotayı uluslararası sulardan ziyade kendi kara suları olarak tanımlayarak haklarını korumaya çalışıyor. Ancak bu bölgedeki sert doğa koşulları ve yeterli altyapı eksikliği, Kanada'nın ticaret ve lojistik avantajlarını tam anlamıyla kullanmasını zorlaştırıyor. Grönland ise Danimarka Krallığı'nın bir parçası olarak bölgedeki zengin doğal kaynaklar üzerinde hak iddia ediyor. Grönland'in kıta sahanlığı üzerindeki talepleri, Arktik'teki petrol, gaz ve nadir minerallerin çıkarılması konusunda Danimarka'yı güçlü bir oyuncu haline getiriyor. Arktik bölgesi sınırında yer almayan Çin, kendisini Arktik'e yakın devlet olarak tanımlayarak bölgede ekonomik ve ticari bir varlık göstermeye çalışıyor. Çin, Arktik rotaları üzerinden ticaretini genişletmek için Rusya ile işbirliği yapıyor ve Kuzey Deniz rotasında lojistik yatırımlar gerçekleştiriyor. Ayrıca Çinli şirketler bölgedeki maden projelerine yatırım yaparak stratejik kaynaklara erişim sağlıyor. Bu durum, bölge ülkelerinin Çin'in artan etkisine karşı temkinli yaklaşmasına neden oluyor. Arktik'teki bu mücadele sadece bölge ülkeleriyle sınırlı değil. Ticaret yolları ve doğal kaynaklar üzerindeki rekabet, küresel güç dengesini de etkiliyor. Rusya'nın altyapı projeleri ve Çin'in ekonomik işbirlikleri, ABD ve Kanada gibi ülkelerin daha aktif bir politika izlemesine neden oluyor. Ancak bu rekabet, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve jeopolitik riskleri de beraberinde getiriyor. Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda buzsuz yazların sıklığının artacağını ve bunun Arktik ticaret yollarını daha da cazip hale getireceğini öngörüyor. Eğer bu eğilim devam ederse, Kuzey Deniz Rotası ve Kuzeybatı Geçidi gibi yollar, Süveyş ve Panama kanallarına güçlü birer alternatif haline gelebilir. Bu durum, ticaretin maliyetini ve süresini düşürerek küresel lojistiği kökten değiştirebilir. Ancak Arktik'in geleceği yalnızca ticaret yollarıyla sınırlı değil. Bölgedeki zengin enerji kaynakları yeni teknolojiler sayesinde daha erişilebilir hale gelebilir. Özellikle petrol, doğalgaz ve nadir minerallerin çıkarımı Arktik'in ekonomik potansiyelini artırırken bu kaynaklara olan talep bölgeyi jeopolitik rekabetin daha da sıcak bir sahnesine dönüştürebilir. Arktik, yalnızca ABD, Rusya veya Kanada gibi ülkelerin çıkarlarının ötesinde bir anlam taşıyor. Bu bölgeyi anlamak, dünya ticaretinin ve iklim değişikliğinin geleceğini anlamak demektir. Ticaret rotaları değişebilir, enerji kaynakları keşfedilebilir, ancak Arktik'in geleceği küresel bir sorumluluk ve işbirliği gerektiriyor.